Gamer Arena ve Eludis TV ortaklığındaki Arena sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kerem nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Geçtiğimiz hafta bir Game Jam programı yaptık ve Evet, kazananını da açıkladık. evet, çekişmeli geçti ya. Bizim hem oyunlar yapıldığı sırada hem biz içeride barışlar elerken hem biz burada puanlarken bence yine çekişmeliydi. Yani kim kaç puan verecek, ne kadar verecek falan. Ama birinci hak ediyordu gerçekten. Evet. Bütün oyunlar da çok güzeldi. Sen ne düşünüyorsun puanlarına? Bir hafta geçti üstünden iyi puanlamış mısın Ya sence? birazcık sıfırcı hocaymışım. O çok belli. Ama tabii ki hani Vamparator kazanan oyunumuz. Benim en eğleneceğim oyun moduydu oradaki. Özellikle hani hem 8 bit olması hem de biraz farklı şeyleri de Evet. içine katabilmiş olmasıyla benim hoşuma gitmişti yani. Ben de sevdim. Yani orada izlerken bile sanki oynuyormuş gibi bir oynayası geliyordu insanın yani. Bakalım valla bizim oyunlarımız arasında da göreceğiz mi nasıl ilerleyecek duyurularında geçiyor oluruz diyorum. Ben de birazcık puan kırmış mıyım diye düşünüyorum ama genelde Barış'la Mehmet'e yakın puanlar verdiğim için çok da anlamıyor değilim diyebilirim yani. Seninkiler daha dengeliydi ya. En acımasız ben gitmişim belli ki. Yani kendim sonradan baktım, vay be bu kadar da sert olmasaymışız demişiz. Yo iyi oldu bence, hem oyun geliştirenler hem biz seninle böyle Evet, son evet. kullanıcı gözünden değerlendirmiş olduk. Öyle. Tekrardan ellerine sağlık diyelim. Bir sonraki Game Jam'ler için de bizi takip etsinler Biz diyelim geliştiriciler. Vamparator'un bakalım Gamer Arena entegrasyonunu da son Evet, programın sonunda almıştık bunun e, bilgisini. Bakalım nasıl olacak. bakın biz de programdan sonra Barış'la bir oturduk konuştuk. Web3 tarafına da alır mıyız almaz mıyız diye. Bakalım haberler gelince buradan da paylaşıyor. Barış'a selam olsun. Selam olsun buradan da. Mehmet'e de selam olsun. Kendisine bol badem sütlü kahveler dileyelim. Yeni haberlerimiz gelecektir o tarafta da. Ayrıca bu ilk Barış'ı davet ettiğimiz programda da bahsetmiştik. Bir geliştirdiğimiz Metaverse vardı. Onun trailer'ı yayınlandı. İzlemeyenler varsa Aşağıya bizim linki bırakırız. aşağıya linkini bırakalım. Ona davet edelim kullanıcıları, izleyicileri. Ondan da geri dönüşler var. O taraftan da çok heyecanlıyız. Bakalım kullanıcılar sevecek mi? Benim düşündüğümden çok daha iyi bir şey çıkacak gibi duruyor. Bakalım tabii zorluklarını Barışlar biliyordur, Mehmetler biliyordur ne zorluklarla yaptıklarını, ama eğlenceli bir şey yarattıkları kesin yani. Yani her türlü çok zordur. Umarım başarılı olur fazlasıyla diyeyim. Bu hafta sanıyorum biraz daha teknik bir konu konuşacağız, değil mi? Evet, yani aslında geçen videolarda da yorumlara baktığımızda böyle insanların sorduğu soruları da toparlayıp aslında çokça da merak edilen, herkesin nasıl İhtiyacı yapıldı, olan bir de. aynen biraz da ihtiyacı olan bir konudan bahsedeceğiz. Gao Arena tarafında nasıl bakiye yüklenir, nasıl bakiye Ki geri çekilir çekilir. göstereceğiz. Bu sayede kimsenin aklına bir soru işareti kalmamış olacak. Tabii çok kolay olmayabiliyor. Alışık olduğumuz şekillerde olmayabiliyor. Çok farklı bir yaklaşımımız var. Yani Gamer Arena olarak, Web3 tarafı olarak çok farklı bir yaklaşımımız var derken diğer Web3 oyunlarına benzer bir flow'dan geçiyoruz. Ama bu flow'a ilk defa giren oyuncular var. Daha Tabii. çok trader tarafından gelenler biraz daha hakim, işte MetaMask kullanmaya, işte doğru ağı seçmeye, token yollamaya, etmeye, bakiye aktarımlarına, bu tarz şeyleri biraz daha hakim, ama kimsenin aklında da soru işareti kalmasın diye bunu gösterelim dedik bu hafta için. Onunla ilerleyeceğiz ki sen de galiba ilk application'ı yüklediğinde bir nasıl Ben yapılıyor? bayağı bir kavramaya çalışmıştım. Yani önce Web 2.0 uygulamasını yüklediğim için Evet, evet. Gao Arena'yı yüklediğimde böyle bir nasıl diye Nasıldı kalmıştım. buna? Şimdi nasıl atıyoruz? Ne Evet. yapacağız? Nasıl çekeceğiz derken yani herkesin de aklında zaten merak ediyorlar. Etmeyenler de varsa aslında flow'u görüp belki de kendileri de deneme şansı bulurlar. Bundan bahsedelim dedik. Hem de sen de sorduğun için böyle bir şey olmalı. Görmüş olalım. Kesinlikle Evet. olmalı. Yani e, hem bir belgesel niteliğinde ileriki tarihlerde de izlenebilecek, kullanıcılar aradığında rahatlıkla YouTube'da da bulabilecekleri bir içerik çıkaralım dedik. Buna karar verdik. O zaman önce bakiyeyi yüklemeyle başlayalım. Daha mantıklı Tabii herhalde. ki bakiye yükleme kısmı ile devam edelim. Web3 tarafında olduğumuz için
MetaMask aslında MetaMask cüzdanınızın olması gerekiyor. MetaMask içerisinde Gao'nun olması gerekiyor. Bu traderların biraz daha aşina olduğu bir kısım ama bizim app tarafında nasıl yapıldığından devam edeceğiz. Benim arayüzüm İngilizce. Burada Top Up ve Withdraw seçenekleri var. Top Up'la devam etmemiz gerekirse bu bizi MetaMask uygulamasına atıyor. Eğer MetaMask uygulamanız yoksa telefonunuzda bunu yükleyebilirsiniz. Gamer Arena kendi sitesinde login olduktan sonra Top Up dediğiniz sürece sizi MetaMask'in içine atıyor. Burada gösterdiğim gibi MetaMask'e ben kendi Face ID'imle girdim. Face ID'yi Uğraşmamak koymayabilirsin, için. edebilirsin. Evet, tabii ki de. Burada ilk login değilmişiz gibi bir şey oluyor ama yazılımcılarımız sağ olsun o tarafa bir şey atıyorlar. Sen olduğunu biliyor yani içerisi. Burada benim app içerisinde kullandığım hesabın aynısı. Platin Büker adlı hesabım açılıyor. Daha önce bir cüzdanımı bağlamıştım zaten. Burada bağlı gözükmüyor şu an. Doğru ağda olmanız gerekiyor. En son Binance Smart Chain'de kullanmışım ben telefonda MetaMask'imi. Bizim Gao'muz Avalanche C-Chain'de. C-Chain'i aldıktan sonra MetaMask'ime connect ediyorum uygulamamıza. Şu anda benim cüzdanımda 5 Gao var. Bu 5 Gao'yu aslında kendi Gao Arena'daki hesabımın içerisine aktarmak isteyeceğim. Bu aktarma seçeneği için içeri girdiğimizde Top Up menüsüne bastıktan sonra bende 5 Gao olduğu için %25'i, %50'si, %75'i veya maksimum gibi direkt çok kolay bir arayüzden ne kadar aktarmak istediğini seçip tamam diyorsun. Gideceği yer, ne kadar fee kesileceği, aktarma işlemi yapılırken yani bakiye yükleme yapılırken herhangi bir fee almıyoruz. Çünkü kullanıcılar zaten burada da gördüğümüz gibi çok düşük bir gas fee ödüyorlar. Gönderim ücreti ödüyorlar AVAX ağı üzerinde. Gördüğümüz gibi çok hızlı bir şekilde top up dedikten sonra aslında bakiyemiz de yüklenmiş oldu. Bakiye yüklemek önemli. Oynuyorsun içeride. Tabii. Daha sonra çok kısa bir süre içerisinde on-chain aktivitede algılandıktan sonra on-chain olarak da gönderdiğimiz kesinleştikten sonra aslında hesabınıza Gao yüklenmiş oluyor. Bir diğer bir şey daha var. Gao nasıl çekeceğiz? Biz bu turnuvalara... O da withdrawal kısmı. Aynen, withdrawal kısmımız var. Biz bu turnuvalara giriyoruz, düellolara giriyoruz. İşte günlük Birikiyor. ödüller veriyoruz, birikiyor, ediyor. Nasıl çekebileceğimiz kısmı var. Nasıl çekeceğimiz kısmı için de diğer videoya videoya geçebiliriz, evet. O da bu alışık olduğumuz oyunlar arayüzümüz. Burada aşağıda sağ alt kısımda bir cüzdan seçeneğimiz var. Cüzdan seçeneğine tıkladıktan sonra benim son girdiğim oyunları ve kaybedişlerimi de buradan görebiliriz. Burada withdraw seçeneğine geliyoruz bu sefer. Yine benim hesabıma, kendi hesabıma girdi. Withdraw seçeneğine bastığımda aslında hesabın içerisindeki Gao'lardan ne kadarını çekmek istediğim gibi çok basit bir arayüzden bize bir soru geliyor. Burada yine istersem %25'ini, istersem %50'sini, istersem tamamını, istersem elle de girebileceğim bir arayüzden ne kadar Gao çekmek istediğimi soruyor. Ben yarısını çekmek istiyorum. Yarısını da gelecek turnuvalarda ve düellolarda kullanırım diye düşünüyorum. Burada withdraw seçeneğini tıkladıktan sonra aslında bize basit bir arayüzde açıklıyor. Withdraw request'i alıyoruz. Biz bunu neden alıyoruz? Çünkü oyuncuları diğer oyunculardan, işte hile yapmaya çalışan oyunculardan da aslında korumaya çalışıyoruz. Bizim arkada manuel olarak da kontrol ettiğimiz işte bakiye aktarımları, hesaplar arası bakiye aktarımları yapılmış mı? Oyuncu hesabını ne zaman açmış, ne kadar oyun oynamış, neleri, hangi görevleri tamamlamış gibi şeyleri kontrol ediyoruz. Böylece sadece oyuncularımızı değil, aynı zamanda topluluğu da korumuş oluyoruz. 24 saat içerisinde de bakiyeleri on-chain olarak aynı hesaplarına, buraya bağladıkları hesaplara geri düşüyoruz. En aşağıda da görebileceğimiz gibi hangi hesaba, hangi cüzdana geri yollansın withdraw diye soruyor. Burada bağlamış olduğunuz cüzdanı zaten kolayca görebiliyorsunuz. Burada benim cüzdanım gözüküyor. O tarafa istiyorum. Bazen yoğunluklar oluyor, yoğun olduğumuz dönemler oluyor. Çok hızlı bir şekilde geri dönüş yapamıyoruz. Ne yazık ki çok hızlı bir şekilde gönderimleri tamamlayamıyoruz veya bu flow içerisinde bir yerlerde kaybolabiliyor insanlar. Yani nasıl yapacaktım, nereye yatacaktım, sonuçta on-chain işlem bunlar. Bazen tıkanabiliyor, edebiliyor. Tabii. Her şeyine biz sorumluluğunu alamıyoruz çünkü Avalanche C-Chain üstünde çalışıyor. Bu tür durumlar için de kullanıcılar aslında gamerarena.com'daki yani Web2 tarafında alışık oldukları da bir flow var kullanıcılarımızın. Sadece Web3 tarafında alışık olduğumuz bu flow değil. Web2 tarafında da bir flow'umuz var.
Oraya yönlendiriyoruz. Bir sıkıntı yaşarlarsa 7/24 canlı destek alabiliyorlar. Standart bir Evet, canlı hiç destek mantığı. utanmak, sakınma gerek yok. Bunları sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Canlı destek ekibimiz, operasyon tarafında çalışan ekibimiz oralarda aktifler zaten. Kafalarına bir şey takılırsa oradan topluluk kanallarından bize rahatlıkla ulaşabilir. Bunları sorabilirler. Bu Basit görüntülerden olarak bu sonra kadar. aslında yükleme ve çekme konusu da herkesin kafasına oturmuştur diye Gayet düşünüyorum. rahat. Sen ne düşünüyorsun? Çok mu konuştum? Çok mu uzun anlattım? Yok, hayır, yani temelde aslında bir MetaMask hesabı oluşturup Evet. oranın üzerinden çekip işlemlerimizi yapabiliyoruz basitçe. Kesinlikle o kadar. Zaten hani o da internette eğer Web 3.0 üzerinde işlem yapıyorsanız böyle selamun aleyküm Aynen dediğimiz öyle. uygulamaların başında geldiği için çok normal. Kesinlikle. Senin de aklına yattıysa, Yattı fazlasıyla yattı. görüntülerle de anlaşıldıysa umarım herkes anlamıştır. Bu videonun altına da takıldıkları bir yer varsa sadece canlı desteğe değil buraya da yazabilirler. Buraya da mümkün olduğunca bakmaya çalışıyoruz. Birkaç hafta önce aslında bu biletli turnuvalardan bahsetmiştik. Belki çok küçük ona da bahsetmekte fayda var. Çünkü Web2 tarafında da biz bu işlemleri yapıyoruz. Yani 2020 senesinden ilk canlıya aldığımız üründen beri para yatırma, çekme gibi konular gündemimizde. Çok yeni bir şeyimiz daha geldi oraya. Biletli turnuvalar yapmaya başladık. Sadece bakiye yükleme ve çekme değil, aynı zamanda bilet satın alımı da yapabiliyorlar şu an kullanıcılar. Geçtiğimiz programlarda da aslında ürünün yavaş yavaş değiştiğini söylemiştik, anlatmaya başlamıştık. Bu da onun ilk ayak izleri diyebiliriz. Aslında İlk sesleri, ilk değişimler diyebiliriz. Turnuvaya girmek için bir giriş ücreti koyuyorsunuz. Evet. Ödül havuzu o giriş ücretinden oluşuyor belli bir Kesinlikle, şekilde. evet. Siz de sisteminizi bu şekilde fonlamış oluyorsunuz Evet. aslında. Evet, çok kesinlikle. basit bir mantık. Bu arada GAO tarafında da söylemen iyi oldu. Top up yaparken herhangi bir fee almıyoruz. Zaten bir gas fee oluyor ama çıkışta bir ücret alıyoruz. 5 GAO'luk bir ücret alıyoruz. Siz ister 200 GAO çekin, ister 2000 GAO çekin, ister 20.000 GAO çekin. Biz sadece 5 GAO'luk Oranlı bir değil, fee fixed. kazanıyoruz. Evet, fix bir fee'miz var. Bu fee'leri de biz havuzda toplayıp diğer oyunlarda, diğer oyun havuzlarında kullanmaya çalışıyoruz. Yine bunu topluluğa geri vermeye çalışıyoruz yani. Vallahi elinize sağlık. O zaman galiba bu haftalık bu kadar diyoruz. Bu kadar diyebiliriz, evet. Gelecek haftalarda yine Eludis TV ve Gamer Arena ortaklığındaki arena sohbetlerinde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.